Cezayir günlüklerine devam ediyoruz. Bugün Cezayir'deki 1. haftamız. Geçen cumartesi gelmiştik. Bugün evimizde de 3. günümüz. Evimizi tuttuk, bazı eşyaları aldık ama eksikler var. Şimdi Ayşe hocaların lojmanına gidiyoruz. Yaklaşık 20 dakika yürüyeceğiz. Onlarla beraber Noel'deki Ritaj Mall'e gideceğiz. Alışveriş yapacağız. Burada cumartesi tatil. Ama bizim üniversitede cumartesi çalışıyorlarmış. Fakat doktora sınavları olduğu için bugün kimsenin dersi yokmuş. Benim zaten normalde de yoktu. Boştu bugün. Hava soğuk diye çıktık, güneş açtı. Burada havaya pek güvenilmiyor. Normalde sonbaharın sonlarına doğru geldik ama dün mesela bir ara çok yağmura yakalandık markete gittiğimizde. Şimdilik her şey yolunda. Ev bulmak bizim için biraz zor oldu. Çünkü istediğin gibi evlere bakamıyorsun. Emlakçılarla anlaşmak biraz zor oluyor. Saçma sapan prosedürler var bize göre. Ev tutmadığın halde kontrat yapmaya çalışıyorlar. Pasaport bilgilerini almak istiyorlar. Hatta biz de bir emlakçıyla problem yaşadık, kavga ettik. Kontratı zorla elinden alıp yırttım. O da gizlice benim pasaportumun bir fotokopisini almış. Sonra polis falan bir şeyler oldu ama öyle bir şey çıkmadı altından. Saçma yani, tutmadığım eve niye kontrat yapacağım? Evi tutmadım ki. Böyle işte. Şimdi gidiyoruz. Evet, yaklaşık 10 dakikadır yürüyoruz. Zugagi tren istasyonuna az kaldı. Bu sarı evlerden bir ev kiralamak istedik. Çünkü tramvaya çok yakın. Ama bir ev bulabildik. O da bize pahalı geldi ve çok büyüktü. Yoksa tutardık. 4 odalıydı. Eşyalar çok güzeldi. Sahibi Fransa'da yaşıyormuş. 10 gün sonra gidecekti hatta. Aylık 85.000 dinar istiyor. Kaç dolardı Lara? 450 dolar mı? 460 dolar mı ne yapıyor? Bu yüzden ev çok büyük olduğu için vazgeçtik. Daha küçük bir yere çıkalım dedik. Ama sitenin yapısı güzel. Böyle Türkiye'deki sosyal konutlar gibi aslında. Çok sessiz, sakin bir mahalle. İstasyona az kaldı. Tutacağımız eve de az kaldı. Evet. Şu köşede. Şu köşede. O bina. Evet. Burada henüz merkezi çanak sistemine geçilmemiş. O yüzden her yerde çanak antenler var. Yollar gördüğünüz gibi harika. Bu taraf daha güzel Lara. Bu taraf diyorum çünkü bu sitenin tam ana yola paralel bir kısmı var. Orası daha böyle sessiz, sakin gibi. Burası huzur dolu gibi görünüyor. Huzura erdiren bir duruşu var bu sokağın. Biz de şu an bakayım kaç dakikadır? 10 dakikadır falan yürüyoruz herhalde. 12 dakikadır. Tatatatam. Tatatatam. Şu köşedeki baştaki binayı tutacaktık. Amerikan mutfak, büyük bir salon, L koltuğu vardı. Espresso makinesi vardı. Buzdolabını değiştirecekti adam. Onun dışında da 2 yatak odası, bir de boş oda vardı. Orayı depo gibi kullanacaktık ama ikinci yatak odası da bizim için boş kalacaktı. Biz de dedik gerek yok yani o kadar büyük bir eve, ama yeri çok iyiydi. İstasyona belki 5 dakika yürüyecektik. Üniversiteye yakın bir ev tutmayı düşündük. Oralar biraz daha sıkışık. Yani çok kalabalık. Yüksek apartmanlar var. Ve biraz daha güvensiz duruyor. Yani bu bizim kaldığımız bölgede daha çok aileler yaşıyorlar. O diğer üniversiteye yakın yerlerde çok, yani kim var kim yok belli değil gibi. Biraz tekin değil gibi. Hatta orada bir eve baktık. Böyle Fransız mimarisi bir giriş. 2 kat çıkıyorsun. Sonra sağ ve soldan 2 ayrı yukarıya giden merdivenler var.
O merdivenlerden de 2 blok gibi yapmışlar. Onun birinci katıydı. Eşyalı diye gittik eve. 45.000 dinar istiyorlardı. Ama eşya dediği salonda böyle parklardaki banklar gibi ağaç bir koltuk takımı, klima, bir televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve ocak. Hatta yatak bile yoktu. Yatak gelecek falan dedi adam. Ve evin tadilata ihtiyacı vardı. Yani 3 gün diyorlar ama bence bir hafta 10 gün sürerdi tadilat. Ondan da o yüzden vazgeçtik. Üniversiteye ilk duraktı ama yakındı. Ama tutmadık. Gördüğünüz gibi lüks bir Aston Martin. Golf'ler, Hyundai'ler, Chevrolet'ler. Şimdi burası Cezayir'in 3. büyük şehri. Ve zengin yani insanlar. Arabalar çok kötü değil. Türkiye'deki arabaların tamamını görmek mümkün. Mesela İran'da kendi arabaları vardı, Sabalar falan. Ama burada İthal araba çok fazla. Range Rover, Jeep'ler falan var. Burası tren istasyonu. Daha doğrusu tramvay istasyonu. Evden 17 dakika. Daha önce otelde kaldığımızda buraya taksiyle geliyorduk. Çünkü daha uzakta otel. Ama 200 dinar veriyorduk. Yani 7 TL falan. 6,5 TL. Hemen ileride şurada sağda da lojman var. Ayşe hocaların kaldığı lojman. Başka bir üniversitenin lojmanı. Ama güzel, bahçeli. Prefabri'yi andıran evler var. Bakın. Golf GTI hem de. GT'deymiş bu. Dizel. Galiba. Yaris'in sedanı burada çok meşhur. Gördüğünüz gibi. Evet. Motosikletli polisler. Kavşak. Ve misafirhane. Ne? Tatam. Anlaştığımız gibi bizimkiler burada. İnşallah çok bekletmemişizdir. Şurası da tramvay istasyonu. Orada. Gördüğünüz gibi Range Rover Jeep. Merhaba. Aşağıdan dolmuşlara bineceğiz şimdi. Normalde tramvayla gidiyorduk. Bizim için de bir farklılık olacak. Hem de dolmuş öğreneceğiz. Dolmuş 30 dinarmış. Infinix markasının bir kampanyası var. Fotoğraf çektirip Instagram'a koyuyorlar ve çark çeviriyorlar. Ton balıkları. Üçlüsü 85 dinar, yani 2,5 TL. Şurada da devasa ton balıkları var. Türkiye'de alıyorduk çok eskiden de, şimdi yok benim bildiğim kadarıyla. Burada da soslar var ama
Ranch sos. Kebap diyor. Kebap sosu ne ya? Bilmediğimiz soslar var. Heinz burada var mı? Zeytin falan istiyor musun? Zeytin 230 dinar, 7 TL. Jacobs mu alsak? Jacobs derim ben. ...70 gram 10 TL. Burada pasta yapmak için her şey var. Süs eşyaları, şekerler, renklendiriciler. Turkish Delight varmış bir de, Türk lokumu. Şurada narlısı. 7,5 TL falan. Paket çikolatalar 1550 dinar, 50 TL. Market alışverişimizi tamamladık. Eve geldik şimdi. Ben aralarda size küçük küçük fiyatları söylemeye çalıştım. Ama genel olarak hani Cezayir daha ucuz veya Cezayir daha pahalıdır diyebileceğimiz bir kanıya şu an için ulaşamadık. Yani bazı şeyler daha ucuz. Ama ithal olup da pahalı olan şeyler de var. İlerleyen dönemlerde yine kesin size biraz daha net fikirlerimizi söyleyebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.